Rakı da mı içmeyek Pampa'ya? Alperen Şengül. Amerika'da NBA liginde Houston Rockets'te oynayan başarılı bir milli Türk basketbolcu. Turkish cowboy or American cowboy? American cowboy. Tatlı, sevimli, eli yüzü düzgün, yakışıklı, kariyeri gibi kendisi de pasparlak olan bir oğlan. Bu adama "What do you do man free time?" boş vaktinde ne yaparsın diye sormuşlar. Alperen de rakı içerim demiş. Show us demişler. Göster bize. Göster bize. Bizim oğlan da almış basmış gelmiş bunları yanında Amerikalı manitasıyla İstanbul'a. Soluğu Sarıyer'de Boğaz'da bir kahvaltıcıda almışlar. Anlatıyor bizim oğlan elin Amerikalısına. Bu kavurma. Bu Türk menemeni. Bu Türk kahvaltısı. Bu kavurmalı yumurta. Bu Türk kahvesi. Bu Türk lokumu. Bu da Türk kedisi. Yani sokak, hani Türkiye'de sokak kedileri, sokak hayvanları çoktur gibisinden. Hani çok severiz gibisinden aktarıyor elemanlara. İşte sen kimi anlatıyorsan artık elin Amerikalısı ne anlar kahvaltıdan, ne anlar yemekten, yemek kültüründen, kediden. Sahi Amerika'da kedi var mı lan? Bu adamlara Türkiye nerede dersen haritada sana Irak'ı, Afganistan'ı, İran'ı gösterirler. O kadar Fransızlar Türkiye'ye. Ha desen ki Paris nerede? Onda da zorlanacaklarına eminim yani. O da var. Hani bu adamların Türkiye ile ilgisi bu kadar. Bu kadar. Ama gördüğünüz gibi Paris'i bok götürüyor. Bak boku. Gerçi pek de haksız sayılmazlar. Son 20 yılda Türkiye neredeyse Orta Doğu'ya taşındı. Gerçekten de dünyada Türkleri Arap sanmayan kaldı mı? Hadi yorumlara. Ona bak, çık git Londra'da gez, Paris'te gez, Frankfurt'ta gez, Asya'ya git, Endonezya'da gez, Tokyo'da gez, Bali'de gez, Tayland'da gez. Türklüğü öyle biliyorlar çünkü. Sana selamun aleyküm diyeceklerdir, kebap diyeceklerdir. Selamünaleyküm, selam baba. Alperen de Amerika'da buna çok fazla maruz kalmış olmalı. Bu imajı çürütmeyi kendine kültürel misyon olarak tanımlamış olmalı ki video boyunca arkadaş bir ton modern, laik, seküler, subliminal Türkiye mesajları verip durdu. Bir güzel güzellemeler yaptı yani. Esas olanımız, Alperen'imiz, canımız, ciğerimiz, milli gururumuz video boyunca beyaz Türklerin yaşadığı Boğaz hattında salınıp durdu. Sarıyer'den girip Nişantaşı'ndan Bebek'ten çıktı. O mekan senin, bu mağaza benim dolanıp durdu. Sonra da Bebek'te Boğaz kenarında bir meyhane oturuyorlar. Rakı diyor, sekiçin adam serttir diyor. Rakı bizim milli içkimizdir diyor. Rakı bizim milli içkimizdir diyor. Rakı masasının olmazsa olmaz adab-ı muaşeret derslerini peşi sıra ardı sıra saydırıveriyor monşerlere reisimiz. Rakı gerçekten bizim mi, Yunanlıların mı, Uzi mi, Raki mi? Bunu başka bir videoya bırakalım. Ama kebap, künefe, baklava gibi tatlı ve yemeklerin Arap kültürüne ait olduğunu söyleyeyim. Merak edenler kanalımdaki yemek vloglarımı izleyebilirler. Neyse ki zamanla Türk kültürüyle harmanlaşan Arap kültürünü ön plana çıkarmamak için videoda kebaplara, baklavalara, künefelere yer verilmemiş. Tamamen rakı gibi sek Türk kültürü üzerine bir konsept yaratılmaya çalışılmış. Çok da güzel olmuş. Başarılı bence. Yine Yemen kökenli olduğunu bildiğimiz Türk kahvesinin yapılış biçimiyle bize özgü bir hale geldiğini, Türk kahvesi ismini aldığının vurgulanması da yerinde olmuş. Gel gelelim Turizm Bakanlığı'nın, Spor Bakanlığı'nın, Türk Hava Yolları'nın ve Basketbol Federasyonu'nun yapmasını beklediğimiz ama Amerika'da profesyonel spor yapanların memleketlerinde boş günlerini anlatan içerikler üreten bir YouTube kanalının yaptığı bu paha biçilemez, turistik, sportif ve kültürel Türkiye tanıtımına linç yağdı. Niye? Tahmin edersiniz ki hiç şaşmaz, rakı üzerinden. Anayasa madde 58'e atıfta bulunularak gençleri alkole özendirdiği söylendi. Madde tam olarak şöyle arkadaşlar. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, turucu maddelerden, suç, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Alır mı? Almalı. Almak zorunda. Yani alsa iyi olur. Alıyor mu almıyor mu yorumlar, hadi bakalım. Yeterli mi yetersiz mi, ne yapmalı, hadi yorumlarda tartışalım konuşalım.
Madde bu arkadaşlar. Modern bir devlet vatandaşlarını alkolden korumaz. Devletin böyle bir hakkı yok. Bu faşizm olur. Zaten devletimiz de yasa koyucularımız da bu konuda yeterince bilgili. Maddeyi yanlış yorumlamışlar. Bakın, madde alkolden değil, alkol düşkünlüğünden diyor arkadaşlar. Buraya dikkatinizi çekerim. Sonraki cümlesinde ise turucudan diyor. Mesela turucu düşkünlüğünden demiyor arkadaşlar. Direktmen turucudan diyor. Yani yasaklı maddeden. Şimdi ben bunu söyleyemiyorum, telaffuz edemiyorum arkadaşlar. Yani direkt turucudan korur diyor. Çünkü alkolle yasaklı madde farklı şeyler arkadaşlar. Devlet vatandaşlarını eğer hastalık boyutuna gelmişse alkol bağımlılığından korur, kurtarır, tedavi ettirir. Alkolün kendisinden değil yani. Zaten arkadaşlar ülke ekonomisinin ciddi bir bölümü alkol vergilerinden oluşuyor. Alkolde vergi oranı %60. Korkunç bir şey, korkunç. Üstelik alkole getirilen bu yüksek vergiler, alkolün gece 10'dan sonra marketlerde satışının yasaklanması ve alkol reklamlarına gelen yasaklar Türkiye'de birçok sektörün zarar etmesine ve bazılarının batmasına sebep oldu. Örneğin eskiden alkol firmalarının sponsorluğunda düzenlenen ve dünya starlarını Türkiye'ye getiren festivaller, konserler, açık hava etkinlikleri, kapalı mekan etkinlikleri yıllardır yapılmıyor artık. Hazarfan Havalimanı'nda Rock'n'Coke'u hatırlayanınız var mı arkadaşlar? Efsaneydi, efsane. Çoğu şirket bu yüzden battı. Birçoğu yatırımlarını özgür ülkelere taşıdı ve ekonomimiz ve turizmimiz büyük yer aldı. İkincil olarak arkadaşlar bu video Türkiye için, bizim için yapılmış bir video değil. Yani bizim gençlerimize hitap etmiyor. Zaten videonun dili İngilizce. Adamlar zahmet edip Türkçe altyazı bile koymamışlar. Ve YouTube'un otomatik çevirisinde de Türkçe yok. Yok. Yani anlayacağınız bu video Amerika için üretildi arkadaşlar. Amerika'dan uzun yıllardır turist alamadığımız Amerika'dan Türkiye'ye turist çekmek için yapılmış kültürel, turistik, sportif bir video. Eğer bu aklı evveller bu adama bu linci yapmamış olsalardı arkadaşlar şu an bilmiyorduk bu konuyu. Gündeme düşmemişti bile. Hatta ben yemin ederim Alperen'in ismini bu ana kadar hiç duymadım bile yani. Düşünün, baskette pek aram yok. Ama bak duydum, hemen araştırdım, hemen size aktarma gereği duydum arkadaşlar. Bak şimdi çoğalacak böyle. Siz de paylaşırsanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz video ön plana çıkar, daha çok kişi ulaşırız, daha çok paylaşım olur ve bu tür şeylerin önüne daha hızlı geçeriz arkadaşlar. Sesimizi daha fazla duyurabiliriz. Alperen'imize, milli takımımıza, modern ülkemize, desteğimizi sonuna kadar veririz. Durun oğlum, bitmedi lan. Alkış yapmayın, bir dakika durun, bitmedi, alkış yapmayın lan, durun. Durun oğlum, sakin olun bir dakika. Diyordum. Linç bununla da sınırlı kalmadı arkadaşlar. Türk örf, gelenek ve adetlerini Arap gelenekleri, örfü ve adetleriymiş gibi gören bir takım meczuplar Alperen'in milli takımına atılması için kampanya bile başlattılar. Muhafazakar kafalar gerçekten böyle mi çalışıyor merak ediyorum. Ki yani sanmıyorum ama troll kafaları hep böyle arkadaş. Kayıklı gelden gidiyor. Trişkadan nameler gel bize bazı. İrtica geliyor. Zira bu ülkenin her bir bireyinde, her bir vatandaşında, her bir insan evladında birazcık muhafazakarlık, birazcık da laiklik var arkadaşlar. Birazcık muhafazakarlık, birazcık da sekülerlik var arkadaşlar. Bu da bize özgü bir Müslümanlık ve sekülerlik anlayışı geliştirdi. Buna Anadolu İslamı, tasavvuf falan da deniliyor. Birçoğumuzun olduğu gibi Alperen'in annesi de dindar arkadaşlar. Anadolu İslam'ında, Anadolu Müslümanlığında İslam'ın yorumlanışı Arap kültüründen, Emevi geleneklerden, Abbasi kültüründen farklı arkadaşlar. Anadolu İslam'ı daha çok mantık üzerinden bağ kurarak dünyevi ilişkileri belirler. Örneğin içkinin kendisinin değil, kendine ve başkalarına zarar verecek ölçüde alkol tüketimini yasaklar, haram kılar. Zaten Kur'an'ın kendisinde de alkole, ki o zamanlar şaraptan ibaret alkol, alkole bir cezai yaptırım uygulanmaz. Alkole herhangi bir ceza belirtilmez. Bu daha çok ilahi denilen yasalara göre değil, sünnet denilen uygulamalara göre şekillenmiştir Müslümanlıkta. Üstelik tüm bunlara karşı sözde muhalifmiş gibi, alternatifmiş gibi yaratılan muhafazakarlık imajı, ülke turizmine, sanatına, sporuna, tanıtımına hiçbir katma değer üretemedi arkadaşlar.
laik, seküler, beyaz Türklüğün karşısına alternatifmiş gibi konulan yeni nesil beyaz muhafazakar gençliğin altında jiplerle Körfez ülkelerine sermaye taşıdıklarına, finans, kapital dışında başka bir şeyle ilgilenmediklerine, sermaye büyütmek için ülkeyi betonlaştırmalarından, sonradan görmüşlüğün getirdiği gösterişlilikten ve rüküşlükten, çalıştırdıkları işçi halklarını ve güvenliklerini önemsememelerinden, Araplaştırılmış kafelerde nargile içerek vakit öldürmelerinden başkaca matah bir şeye rastlamadık. Ha pardon, lüks araçlarında pudra şekeri çekmelerine saymazsak. Sanatmış, estetikmiş, çevreymiş, ekolojiymiş, spormuş, modaymış, insan haklarıymış, çevre haklarıymış, hayvan haklarıymış, sendikalizmmiş, hak getire, hak getire. Peki rakı gerçekten milli içkimiz mi? Burada içecek denilmiyor, farkında mısınız? İçki deniliyor. İçkiden yani meyden yani alkolden söz ediliyor. Alperen de zaten milli içkimizdir diyor. Milli içeceğimizdir demiyor. Bir ara milli içecek sanılıp karşısına ayran da konuldu. Aha buyurun o da beyaz bu da beyaz diye. Tutmadı. Çünkü elinde rakı bardağıyla ülkeyi kurtarmış bir dünya liderinin çizdiği imaj çoktan Türkiye'nin milli içkisini dünyaya tanıtmıştı bile. Yanında musikisi, edebiyatı, zeytinyağlı acılı mezeleri ve muhabbetiyle gerçek bir modern Türk modeli yaratıldı. Rakı öylesine millileştirildi ki Anadolu seküler muhafazakarlığında duası bile edildi. İçelim, ab-ı hayat neşe versin bedene. Allah rahmet eylesin rakıyı icat edene. Taşsın, dökülmesin, artsın, eksilmesin. Allah kimseyi rakısız memlekete düşürmesin. Amin. Sonra da amin diyorlar. Ab-ı hayat deyimi yaşam suyu, öz su, yaşam pınarı anlamlarına geliyor. Yani rakı öylesine benimsenmiş ki bu topraklarda su gibi kutsalmış arkadaşlar. Elbette suyun, şekerin, tuzun, etin, ekmeğin, her şeyin fazlası zarar olduğu gibi alkolün de fazlası zarar. Hem de uzun vadede öldürücü derecede zarar arkadaşlar. Ama Alperen gibi doğru şekilde ve arada bir içerseniz, yani sosyal içiciyseniz, işinizi, gücünüzü, sporunuzu, sağlığınızı, beslenmenizi düşünürseniz, bir de dünyanın ekonomik, politik, sanatsal, teknolojik tüm devrimlerinin kafası güzel insanlar tarafından yapıldığını da unutmazsanız, bu hayatınız olur. 100 yıl bile yaşarsınız onunla. Benden söylemesi ama tavsiye edilmemesi. Alkol, neyse biz yine de kamu spotumuzu yerine getirelim kapatırken. Alkol dostunuz değildir. Alkol dostunuz değildir. Hadi ben kaçar. Sonraki bölümde görüşürüz. Oğlum oradan bir dur yapaydı, boğazım kurudu lan. Yanlış anlaşılmasın su.